Merhabalar, Please Open Subtitles diyoruz ve videomuza başlıyoruz. Bu videoda yalama olmuş menteşe vidaları ya da kapı kolu vidalarını nasıl onaracağımızı göstereceğim. Bunun için birkaç yol var. Hemen başlayalım. Vidaların oturduğu yerler kırılmış olabilir ya da yalama olabilir. Öncelikle yalama olduğunu size bir göstereyim. Bakın vida boşa dönüyor. Öncelikle şunu denemeniz gerekir. Vidaların adımlarının çapları farklı satılabiliyor arkadaşlar. Şu yandaki vida çapı biraz daha geniş, bir tık daha öbüründen uzun. Bu 3,5 çapına diyebiliriz. Bunun da vida adımlarının olduğu yerdeki çap 3,7. Yani diğerinden daha şişman bir vida. Burada dikkat etmeniz gereken şey, dolaplarda sunta plakaların kalınlığı 18 mm olur genelde. Bu vidanın burayı tamamen geçmemesi olacaktır. Bunun için de 1,5 santimetrelik bir vida ve şişman bir vidayla bu işi bir ihtimal şanslıysanız çözme ihtimaliniz var. Çok tatlı bir şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Fazla baskı yapar ya da vidayı sıkmayı bitirdiği anda tetiğe hala zorlarsak tekrardan o yuvayı yalama yapma ihtimalimiz yüksek. O yüzden sıktığı yerde bıraktım. Evet, birinci yöntem bu. Bakın menteşe gayet sağlam oldu. Ne oldu? İnce çaplı bir vidadan, eğer tabi vidanız böyleyse, ince çaplıdan bir tık kalın ve bir tık uzuna geçtik. Dikkat etmemiz gereken şey, vidanın uzunluğunun suntanın derinliğinden fazla olmaması. Yoksa vida öbür taraftan çıkar, daha kötü bir sonuçla karşılaşabiliriz. Deliğin diyelim daha da yalama olduğunu gösterebilmek için dörtlük matkap ucuyla bu delikleri biraz daha genişletiyorum. Şimdi artık kalın olan vidamız da burada boşa dönecek. Yani daha ileri seviye bir arıza diyebiliriz. İkinci yöntem ise kürdan, hız yapıştırıcı ya da tutkal yöntemi diyebiliriz. Kürdanları iç kısma dizeceğim. Mantık bu. Ama öncelikli olarak elinizde bir yan keski varsa yan keski ile kürdanların sivri uçlarını kesmenizi tavsiye ediyorum. Yan keskiniz yoksa tırnak makasıyla da uçları kesebilirsiniz. Önce hızlı yapıştırıcıyı içeriye doğru döküyorum. Arkasından kestiğim kürdanları koydum. Bir çekiç yardımıyla da sıkışmalarını sağlıyorum. En son bir zımparayla da şu kısmı düzleyebiliriz. Ya da tutkanla da aynı işlemi yapabiliriz. Kürdanı bir testere yardımıyla da kesebiliriz. Eğer testere yoksa kürdanları şöyle kırabiliriz. Tutkalın kuruması yaklaşık 1-1,5 saat sürecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra beklemenizde fayda var tutkalla. Yaparsanız tutkal daha sağlıklıdır. Tutkal kürleştikten sonra esneyebilir bir miktar ama hızlı yapıştırıcı daha yekparedir. Yani kırılma yaşanabilir. Ondan dolayı hani tutkalı varsa tutkalı daha önerebilirim. Ben göstermek adına menteşe yuvasına yerleştiriyorum ve eski ince olan vidalarla, yani çapı düşük olan vidayla sıkma işlemini gerçekleştireceğim. Bakın gayet sağlıklı bir şekilde yerine oturmuş oldu. Aynı şey kapı tamiri için de geçerlidir efendim. Şimdi vidayı tekrardan söküyorum. Sadece hani kapı değil arkadaşlar. Karşı taraf için de aynı şey geçerli. Yani bunun karşı tarafı için de aynı numaraları yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Diğer bir yöntem ise yuvanın içine sıcak silikon sıkmaktır.
Evet, silikon kurudu. Şimdi menteşe yerine takalım. Bunda tekrardan ince vidaları kullanacağım. Ama ne olacak sonuç bir görelim. Yani bunu yapacağız. İçeriye doğru girip silikonu dışarıya doğru sıkıştırmak olacak. Bir nevi dübel görevi yapmış olacak. Bakın sıkmaya devam ediyorum ama vida boşa dönüyor. Yani bundan dolayı hani sıcak silikon çok iyi bir yöntem olacağını düşünmüyorum ben. Hani gene de sağlamlaştırdı mı? Evet. Bakın yerinden çıkması gayet zor hale geldi ama bir süre sonra gevşeme yapacağını düşünüyorum. Evet, kahvemizi koyalım. Çay kaşığınız yoksa kahvenin kabıyla da karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir yöntemdir. Bu tip işleri yaparken de yanınızda bir kahve veyahut da bir çay olsun. Tamir işi bir işkence değil, keyifli bir hale dönüşsün arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bu adamın videosu izlensin, evet güzel çekmiş diyorsanız lütfen bunları yapın arkadaşlar. YouTube bizi bu şekilde üst sıralara taşıyacaktır. Hemen diğer yöntemlere geçelim. Diğer bir yöntem ise kurşun kalemin çapı kadar buraya bir delik açıp kurşun kalemi içine tutkal ya da hız yapıştırıcıyla yapıştıracağız. Tekrardan vidayı atacağız. Yuvarlak olan kurşun kalemlerin çapı 7 milimetredir arkadaşlar. Bunun için 7'lik bir matkap ucuyla deliğimizi açacağız. Bir matkap setiniz var ve bunun 7'lik olup olmadığını nasıl anlayacağım ya da bilmiyorum diyorsanız da dert etmeyin. Demokraside çareler tükenmez. 7'lik olduğunu düşündüğünüz matkapla başka bir tahtaya delik açın. Ve kalemin oraya girip girmeyeceğini kontrol edin. Evet, artık matkap ucumdan da emin olduğum için bununla deliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Dur, başlamadan şunu da göstereyim. Matkapın karşı taraftan çıkma ihtimalini engellemek. Onun için menteşe deliğini baz alabiliriz. Bunun için bir elektrik bantı ya da normal bir bantı aldım. Deliğin uç noktasından matkaba yapıştırdım. Yani bantın şöyle yapalım. Bantın bittiği yerde delme işlemini sonlandıracağım. Evet. Deliğin içine birisine hız yapıştırıcı döküyorum. Birisine de tutkal döküyorum. Hız yapıştırıcının olduğu yere evet kalemi koydum. Spreyini de sıkalım. Burada bir testere yardımıyla keseceğiz. Aynı şekilde tutkallı olan tarafa da koydum. Testere yardımıyla kestim. Şimdi az önce dediğim gibi tutkalın kuruması için yaklaşık 1-1,5 saat kadar beklerseniz daha iyi bir sonuç alırsınız. Ben hemen yapacağım size işlemi göstermek için. Elinizde metrik 2 gibi bir ölçüde matkap ucunuz varsa bunu da yapmanızda fayda olacaktır. Kurşun kalemlerin içindeki delik bayağı işimize yarayacak aslında. Delmesek olur muydu? Evet, delmesek de olurdu. Gene ince vidalardan atıyorum. Şu taraftaki hoşuma gitmedi. Tutkal kurumadığı için de olabilir. Evet, bu tarafa bir kalın vida atayım. Dediğim gibi tatlı bir şekilde sıkıyoruz. Evet, bakın bu çok daha güzel bir yöntem öbürlerine göre. Şimdi asıl kavela atmayı gösterelim. Bunun için de 8'lik matkap ucuyla da delebilirsiniz. 10'luk matkap ucuyla da delebilirsiniz. Alacağınız kavelaya bağlı. Kavelayı nalburda ya da koçtaş gibi mağazalarda bulabiliyorsunuz arkadaşlar. 1 metre uzunluğunda satılır genelde. Ya da küçük küçük parçalar halinde de satılabilir.
Pamuk uçta da denerken aynı şekilde ölçü alıp elektrik bantı gibi bir şeyle matkapla ne kadar deleceğinizi ayarlarsanız çok daha güvenli bir delme işlemi yapmış olursunuz. Şu kurşun kalemin izlerinden de bir kurtulalım. Evet, tutkalı döküyorum. Bir kürdan ya da çöp yardımıyla şöyle etrafına bulaştıralım. Evet. Evet, bu sefer bekleyeceğim arkadaşlar kurumasını iyice. Aşağı yukarı ben de bir mola vereyim. 1,5 saat sonra geliyorum. Delmesek de olur ama elinizde ikilik matkap ucu varsa delmenizi öneriyorum. Tatlı bir şekilde sıkıyorum. Bu şekilde sapasağlam oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi aynı işlemler diğer parça için de geçerli. Kapı kollarının kenarları için de geçerli. Eğer böyle çatlama patlama yaptıysa açıkta kalan kısım akrilik dolabınızın rengine benzer bir boyayla boyanabilir. Ama bu kısım içeride kaldığı için çok da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi geçelim diğer bir yönteme. Bu yöntemde de şöyle metal parçalar nalburlarda ya da yine Koçtaş gibi mağazalarda bulabiliyorsunuz. Buradaki mantık metal plakayı buraya yerleştirip üstüne menteşeyi oturtturmak oluyor. Hemen metal plakayı işaretleyeyim. Menteşeyi içeriye yerleştirdikten sonra vida deliklerini görüyorum. Vidaları ondan sonra sıkıyorum arkadaşlar. Sağa sola kayma olursa bu sefer menteşeyi içeriye oturtamayız. Menteşeyi yerine oturtturdum. Bende var mı diye de bu arada bir baktım ama şimdi burada kullanmamız gereken şey artık ahşap vidası değil arkadaşlar. Bundan sonrası sac vidası kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu durumda biz desteği suntadan değil ahşap demir parçadan almış oluyoruz. Ondan dolayı burada sıkma işlemini yaptığımızda alt boşluk kalacağı için sac vidasıyla yapacağız ve saç parçasına tutturmuş olacağız. Ya da şişman bir vidayla sıkma işlemini gerçekleştirirsek de olabilir. Şimdi bu demir parça böyle. Diğeri de arkadaşlar karşı uç için yapılmış bir şey. Şunu düşünebilirsiniz. Şimdi 1 milimetre yukarıya kaldırdı. Dolabın ayarı bozulur mu? Bunu karşı tarafa oturtturduğunuz zaman eski yerinden 1 milimetre aşağıda olursa dolabınızın ayarı bozulmamış olacak. Aynı şekilde diğer parça için metal levhayı koyduğumuz zaman bu 1 milimetre yukarıya gitti. Aynı şekilde vidadan ayarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu çözüm de sağlıksız bir çözüm değil. Bu da gayet başarılı çözümlerden bir tanesi. Dediğimi unutmayın. Şurası için sac vidası daha iyi olacaktır. En sağlıklı yöntemlerden birisi Kavelay'dı bana sorarsanız. Ondan sonra demir parçayı sıralamaya alabilirim. Kürdan da başarılı bir yöntem diye de düşünüyorum. Aralarında en sonda kalan ise silikon diyebilirim. Artık tercih denemesi size kalmış arkadaşlar. Umarım bu anlamda video yardımcı olacaktır sizlere. Videoyu beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Kanala abone olmadıysanız dediğim gibi kanala abone olup bildirim zillerini açarsanız biz de yukarıya doğru tırmanacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.